Herkese yeni bir teknik analizi videosundan daha merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi elit ve metot yardımıyla yeni yönleri bulmaya çalışacağız. Ve bugüne kadar söylemiş olduğumuz birçok hedef geldi arkadaşlar. Gerek canlı yayınlarda gerek videolarda söylemiş olduğumuz yönlerdeki büyük tutarlılık sizlerin de takdirini kazanmakta arkadaşlar. Yorumları tek tek okumaktayım ve hepinize çok teşekkür ederim. Bugüne kadar yapmış olduğum bu analizlerde beni destekleyen, videoya yorum atan, abone olan bütün arkadaşlara saygılarımı sunuyorum. Şimdi gelin bakın, videoyu yeni izleyen arkadaşlar olacaktır ama bizim keyifle yapmış olduğumuz bir seremoni var. O da ne? Tam olarak after before'lar arkadaşlar. Neler söyledik, neler oldu, nasıl yönler hedefledik ve neler gerçekleşti? Kısaca Ethereum, Solana, AVAX, Bitcoin, bunlarla alakalı kısa after before'lar bırakacağım ve arkasından arkadaşlar bugün için hazırlamış olduğum detaylı analizi izleyeceksiniz. Lafı çok uzatmadan gelin Bitcoin'le başlayalım arkadaşlar. 75 bin dolar bizim için kritik. Onu da sizlere net olarak söyleyeyim arkadaşlar. 75 bin dolar bizim için ilk başta fiyatın buralarda bir savaşacağını gösterecek yer. Çünkü bu önemli bir seviye. Bizim yıllık bazda yükselen trendimizin hemen hemen orta noktası. Ve bu 74-75 bandında fiyatta bir savaş olacağını düşünüyorum. Ve bu savaşta arkadaşlar piyasada olmamak, o savaşı büyükler yapacağı için izlemek benim için daha önemli. Evet arkadaşlar, söylediğimiz fiyatlar karşınızda, yön karşınızda ve 84 bin üstüne günlük kapanışın gelmemesiyle beraber de fiyatın akümüle yaşayacağı dediğimiz 75-74 bu bantta aralığına fiyatın geldiğini görmektesiniz. Analizi birazdan yapacağım. Gelin şimdi bir Ethereum'a bakalım. Ethereum'da neler söylemişiz. Ama şu bölümleri Ethereum gün gelirse test eder. Bu canlı yayınlarında biz de alır after before yaparız arkadaşlar. 1500 ile 1750 aralığına Ethereum düşmediği takdirde ben Ethereum'u sahiplenmem, yani buradan almam. Evet arkadaşlar, canlı yayınlarda baktığım Ethereum'un özel grafiği de bunu gösteriyordu. Ve buradaki bu sert satıştan sonra gelecek yükselişi bu şekilde göstermiştik. Ve kanalın tekrardan kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve 1750 dolarla 1500 dolar band aralığındaki Ethereum'un bizim için daha makul olabileceğini anlatmıştım. O gün burada şaka geliyordu arkadaşlar. Ama fiyat geldi. Bundan sonra artık gerisini siz düşünün diyorum. Ve gelin Solana'ya bakalım. Solana'da neler söylemişiz? İlk olarak bir destek olduğunu görebilirsiniz. Çalıştı. Ama bu hafta bunun altına iner diye düşünüyorum. Ve bu fiyat buralara gelirse 111-112 dolarlar bunun alt bandı. Buralardan gelecek ufak tepkilerle beraber yeni haftalıklarda da biz şu bölümün destek olacağını düşünebiliriz arkadaşlar. Önemli bir seviyeler bunlar. Buranın kırılacağını ve buraya geleceğini düşünmekteyim. Bunun yol haritasını günlükte şöyle çizebiliriz. Yani buradaki bu hareketle beraber bir ufak pozitif emare, sonrasından tekrardan bir düşüş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Solana'da 111 dolarların destek olabileceğini, 111-112'den sonra da fiyatın yukarıya doğru biraz rahatlayacağını söylemiştik. Bakın fiyat tam olarak nereden dönmüş? Gördüğünüz gibi 111.83'ten fiyat döndü arkadaşlar. Ve buradaki dönüş bizi 300-400 dolarlara çıkaracak gibi bir dönmekten bahsetmiyorum. Yanlış anlayan olabilir. O yüzden tekrardan bu fiyatları size birazdan analizde detaylı bir şekilde daha göstermeye çalışacağım. Gelin arkadaşlar, son olarak bizim bomba coin'imiz AVAX. Çok dalga geçenler oldu. Olur mu olmaz mı diyenler çok oldu. Yorumları buraya sabitliyorum, gelir okuruz diyenler oldu. Birçok şekilde insanları korkutuyorsun falan diyenler de oldu. Ama ben teknik analizin her zaman olduğu gibi disipliniyle fiyatların nereye doğru entegre olması gerektiğini tahmin ederek bunları sizlerle paylaşıyorum. Ve gelin hemen şimdi AVAX'a bakalım. AVAX'ta 15 dolar gelmiş mi arkadaşlar? Fiyattaki beklediğim hedef 15 dolar ile her zaman söylediğim gibi analizimin arkasındayım. 11 dolar, 11.70 dolarlar. Ve bakın arkadaşlar, görüyorsunuz analiz karşınızda aynı şekliyle, aynı sayılarıyla durmakta ve haftalık kanalın yükselen trendin kırılımıyla beraber fiyatlarda satış baskısının devam edeceğini söylemiştik. Bize buralarda dip diyen arkadaşlar oldu ve burada %5 ya da 10'luk yükselişlerde insanlar buraların dip olduğunu düşündü. Orta bandın aşılamaması bizim için en önemli kıstaslardan birisiydi ve aşılamayan hareketlerle de biz yönümüzü belirlemiştik. 15.200 ilk desteğimizdi. Bakalım nereye gelmiş? 15.270'e gelmiş arkadaşlar.
neredeyse milimetrik bir şekilde bir analiz tutturmuş olduk ve sizlerin de bana sağlamış olduğunuz yorumlardaki motivasyonla, destekle analizler için daha da tutarlı olması için çabalamaktayım. Lütfen kanala abone olun ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra gelin şimdi videomuza geçelim ve analizlerimize başlayalım. Bitcoin özelinde neler bekliyorum? Şimdi onları inceleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, analizimiz şu an burada ve Bitcoin'de temel olarak devamlı kontrol etmiş olduğumuz yükselen trendin üst bandı, orta bandı ve alt bandını hedefleyerek yapmış olduğumuz analizler mevcuttu ve bunları hepsini izlediniz. Şimdi bakın arkadaşlar, fiyatın üst bantta konsolide olması, bu bölümün kırılmasından sonraki sertlik, tekrardan bir geri çekilmesinde fiyatın bu bölümün üstüne tekrardan kendisini atamaması bizim için fiyatın orta bandı getireceğini konuşmuştuk. Gün gün fiyatın belli oranda bu kanal eğimiyle beraber değiştiğini görebilirsiniz. Bakın mesela fiyat burada 75.597 iken fiyat burada 76.123 ve fiyat tam olarak da burada 76.560 doları göstermekte. Yani kanal eğimiyle beraber fiyatta da ufak bir şekilde artış görülebilir. Bu gayet doğal. Şu an kanalın orta bandındaki fiyatın net bir şekilde test edildiğini görüyorsunuz. Daha da yakınlaşalım o bölüme ve burada fiyatın güzel bir tepki aldığını görebiliyoruz. Biz bu hareketin gelebileceğini zaten konuştuk. Çünkü neden? Önceden de orta bandtan güzel destekler aldığını söylemiştik arkadaşlar. Orta bandın bu kadar hassas bir şekilde çalışması bizim için çok önemliydi. Buna dayanarak zaten orta bandın bizim için bir hedef olacağı, buralarda bir savaş olacağı, ayı boğa denen dengenin buralarda karşımıza çıkacağını söyledik. Ve buradaki hareketlilikle piyasada şu an için 84.000 dolarların 85.000 dolarların üstünde günlük bir kapanış gelmemesiyle de fiyatın bu bölümde bu şekilde bir yine konsolide süreci geçireceğini, en azından bir 4-5 gün boyunca buralarda yataylayabileceğini düşünmekteyim. Belki ilk çıkış hareketi hacimli olabilir ama sonrasından geri çekilişle beraber fiyatta biraz konsolidasyon gerçekleşebilir. Orta bandın kırılmasından sonra arkadaşlar tekrardan ana hedefimiz olan 62-63 bin dolarlara kadar da düşme ihtimalinin olduğunu sizlere söyleyeyim. Fiyat buralardan güzel bir destek alır ve kendisini bu şekilde bir yaklaşık olarak 8-10 gün içinde ayın 20'sine kadar diyebilirim. Kendisini 98 bin dolarların üstüne atmadığı sürece pozitif eğilimli bir piyasa bakışım olmayacak. Bunu size söyleyebilirim. Ve buradaki hareketinde temel kıstasımız nasıl ki 106.074 dolarda biz söylemiştik günlük kapanış üstünde olmadığı sürece hedefimizin 80.000 dolar olduğunu, yine aynı şekilde söylüyorum arkadaşlar, 84-85 bin dolarların üstünde bir günlük kapanış gelmediği takdirde fiyat yeniden orta bandın testi için gelecektir. Ve orta bandda bu bölümde arkadaşlar çöp diye nitelendirdiğim sürekli AVAX'ta, Solana'da, XRP'de birçok çöp diye nitelendirdiğim bir bölüm yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bu bölümü bu şekilde arkadaşlar bir yuvarlak içine alıp kapatmayı düşünüyorum. Ve burada fiyatın aşağı yukarı biraz dengelenmesi gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü yüksek satışlı hacimler var ve piyasada evet bir korku da hakim ama onun biraz daha dindirilmesi, hafif bir şekilde piyasanın rahatlatılması gerektiği kanaatindeyim. Coinler söylediğimiz hedeflere geldi. Ufak ufak tepkiler aldı. Tekrardan retest amaçlı fiyatlarda yeni bir düşüş gelecektir diye düşünüyorum. Ama o sürede Bitcoin'in birkaç gün en azından buralarda akümüle olmasını düşüneceğim arkadaşlar. Kısa vadede ne görmüştük? Gelin şimdi onları size göstereyim. Bakın bu fiyatları sildikten sonra. Şimdi arkadaşlar kısa vadede bir çizmiş olduğumuz kanal vardı. Ve bu kanalın orta bandını konuşmuştuk. Yönümüz aşağı yönlüydü. 78 bin dolar o gün için kanalın alt bandıydı. Ve fiyat 77-78 bin dolarlardan ufak bir tepki aldı. Orta banddan da net bir satış yedi arkadaşlar. Şu an için fiyat kanalın alt bandına gelip kapanış yapamamasıyla beraber de kanalın orta bandını hedeflediğini söyleyebilirim. Kısa vade için arkadaşlar 83.300 dolar bizim şu an için ilk hedef noktamız olacağını söylüyorum. Ve bu bölümde gelebilecek volatil sert bir hareketle aynı buradaki olduğu gibi bakın. Hacimli bir kırılım ve retest sonucunda da kanalın üst bandı test edilebilir. O test edilecek seviye 89 bin dolarlar arkadaşlar. Ve bu bölümde kırılırsa Bitcoin'de pozitif bir hareketin sinyallerinin yeni başladığını söyleyebilirim. Kesinlikle buradan 120-130 ataklarının başlayacağıyla ilgili bir fikir söyleyemem. Ama bu bölümde fiyat güzel bir şekilde toparladı. En azından
şu düşüşü güzel bir şekilde kapatabildi diyeceğim. Eğer ki bu hareket gelmezse de fiyatta orta banttan tekrardan az önce gösterdiğim gibi red yememiz dahilinde kanalın alt bandı tekrar hedef olacak kısa vade için ve buranın kırılımıyla da daha derin bir satış gelecektir. Ben burada biraz yataylayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok sert hareketler, altcoin'lerde çok büyük kırılımlar yaşandı. Bu sürekli olacak bir durum değil. Arka arkaya peş peşe sürekli bir şekilde düşeceğimizi düşünmemekteyim. Fiyatın biraz yatay bir şekilde akümüle evresine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun aralığı bizim için önemli. Hangi aralık ve hangi aralık bandında kalacağı çok önemli arkadaşlar. Bakın örnek olarak size şunu gösterebilirim. Fiyatta bu kadar çok sert bir düşüş gerçekleştikten sonra fiyatta belli bir akümülasyon evresi yaşadık. Yine burada bir düşüşten sonra fiyatta yine belli bir akümülasyon evresi yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu muhtemelen 3-4 gün içinde gerçekleşecektir. 3-4 gün bu bölümlerde takılabiliriz. Bu beni şaşırtmaz. Sadece kanalın alt bandı benim için önemli. Bunu da sizlere belirteyim. Son olarak kanalın alt bandı eğer ki kırılırsa satış derinleşir arkadaşlar. Şu an için kanalın alt band hedefi de 76.600 dolarlar arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra gelin şimdi XRP'ye geçelim. XRP arkadaşlar söylediğimiz hedefe geldi. Orta bandın bu bölümlerde aşılamadığını sizlere söylemiştik. Ve bu bölümlerdeki aşılamayan fiyatında bizi kanalın alt bandına atacağını söylemiştik ve geldi. Kanalın alt bandında kalıcılık sağlarsa fiyat burada kapanışlarını yapsaydı eğer daha derin bir satış baskısıyla karşı karşıya kalacaktık. Ama bakın buradaki tutunması daha sert bir satıcı gelmesine rağmen Bitcoin ile beraber fiyatın biraz daha pozitif evrildiğini, kanalın içine tekrardan attığını gösteriyor. Şimdi Ethereum'da haftalık bazda hatırlıyorsanız fiyatlarda kanal dışına bu kadar bir sarkmadan sonra haftalık olarak tekrardan kanalın içine tutunmuştu. Ve sonrasından tekrardan fiyat 1750 dolarlara kadar düştü. XRP'de de arkadaşlar şu an için söylemiş olduğum o akümülasyon süreci yaşanmakta. Bu bölümdeki çıkış hareketleriyle bu şekilde bölümlerde bu hareketliliği görebiliriz diye düşünüyorum. Buralarda bir yataylama olacaktır. Belli bir bant aralığını yine kendisine 2.30 2 dolar bant aralığını kendisine hedef ederek bu bölümlerde hareketlerde bir zikzak oluşturabilir. O yüzden fiyatta şu an ani çıkışlar ve ani düşüşler en azından birkaç gün için daha beklemediğimi söyleyebilirim. Çünkü bu çok sert satışlardan sonra fiyatlarda ufak bir rahatlama olmak zorunda. Çünkü hiçbir şey sonsuza kadar düşmez. Unutmayın. Buradaki bu sert satıştan sonra nasıl ki bir akümüle süreci yaşadı fiyat. Cılız da olsa yükseldi. Burada da bu sert satış sonrasında fiyatta belli bir yükselme, belli bir yataylama olacaktır. Bakın aynı buralardaki gibi bir düşüş ve arkasında akümülasyon süreci görüyorsunuz. Sonrasından fiyat yukarı veya aşağı, onu tekrardan yeni videolarda inceleyeceğiz. Ama tahmini olarak buradaki beklediğim serüven aynı bu bölümlerdeki gibi bir hareketlilik olacaktır. Dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Şimdi gelin kısaca bir Solana bakalım arkadaşlar. Solana'da ne durum var? Evet arkadaşlar, Solana karşınızda. After before analizinde söylemiş olduğum gibi bakın 11.83'te dibi burada yakaladık. Ve buradaki yükseliş hareketinde yeşil okla çizmiştik zaten bir önceki videoda. Şu an buraya kadar gelen hareketi ve buradan çıkış hareketini iki yönü de doğru bildiğimizi söyleyebilirim. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki gelecek hareketlilik haftalık bazda çizmiş olduğumuz 142 dolar bizim için önemli. 236 seviyesiydi hatırlıyorsanız. Bu bölümdeki fiyatın denenme olasılığı var ama buraya çıkacak hareketlilikle tekrardan burada yataylayacağını düşünüyorum yine. Fiyatlarda ufak bir süre, yani 3 gün 4 gün tekrar söylediğim gibi bir yataylık söz konusu olabilir. İzlemekte fayda var arkadaşlar. Bakalım Bitcoin'in savaşı nasıl sonuçlanacak ve onu da biz tekrardan buralarda analiz edeceğiz. Dedikten sonra arkadaşlar gelin AVAX'a bakalım ve videomuzun sonuna gelelim. Çok iyi bir coin. Gerçekten çok iyi bir coin. Benim devamlı shortladığım bir coin oldu bu. Ve inatla shortladığım bir coin oldu. Her yükselişinden yeni short, her yükselişinden yeni short ve güzel bir kazanım elde ettik. Ve buradaki arkadaşlar kanalın üst bandı 17.80'ler şu an için hedef. Burada arkadaşlar AVAX'ta bu şekilde bir yükseliş eğrisi beklememekteyim. Yani buradaki çıkışı bu şekilde düşünmüyorum. Aynı XRP'de, aynı Bitcoin'de söylediğim gibi bir hafif yükseliş ve sonrasından tekrardan akümüle olacağını düşünüyorum. Bu kanalın alt bandının içinde minimum 1-2 haftalık mum kapanışı gelirse eğer arkadaşlar AVAX'ta lokal bir dibin burası olduğunu ve hafif bir yükselişin kanalın orta bandı test edebileceğini düşünebilirim. Ama şu an için ne kanalın içine girdi ne de bir haftalık mum kapattı. Yaklaşık birkaç gün AVAX'ta da bu şekilde bir yataylık olacağını düşünüyorum.
böyle bir sert satışın geleceğini şu an için düşünmemekteyim. Ama alt bandında test edilmesi ve içine atamaması AVAX için tekrardan bir red yeme olasılığını gündeme getiriyor. Önemli olan yine bir çöp bölge. Hatırlıyorsanız hep bunu çiziyorum arkadaşlar. Burada analizlerde var. Bakın gösterelim size. Bakın arkadaşlar, çöp bölge dediğimiz bölge ve buradaki fiyatın arkasından gelecek hareketlilik bizi buraya kadar iter demiştik. Yeni bir çöp bölge oluşturacağını düşünüyorum. Yani bir akümülasyon arkadaşlar. Sıkıcı bir evredir. %2 aşağı, %2 yukarı, %5 yukarı, %3 aşağı gibi böylesi bir hareketlilik geleceğini düşünüyorum. Gelin bakın, bir çöp bölge daha belirlemiştik. O da tam olarak buraydı. Biz bunu belirlediğimiz sırada arkadaşlar 40 dolarları hedefleyenler vardı. 90 dolarları hedefleyenler vardı. Biz ne dedik? Çöp bölgenin çıkışındaki yön bizim ana trendimiz olacaktır. Ve kanalın alt bandını hedefleriz. Orta bandın aşılamaması kanalın alt bandını bizi devamlı getirdi arkadaşlar. Ve çıkıştaki aşırılık da arkadaşlar bizi 15 dolarlara kadar iteceğini söylemiştik. Şu an net olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Bu çöp bölgeleri oluşturmaktaki sebep piyasaya biraz daha rahat bakmamız arkadaşlar. İndi mi çıktı mı? Hocam %3 yükseldi, %2 düştü, ne olacak? Hocam ne olacak? Hocam ne olacak? Yani bu bölümleri kapattığımız zaman ne olacağıyla çok ilgilenmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece çıkış noktasına entegre olacağız ve doğru yönü tekrardan bulmaya çalışacağız. Yani şu an bunları size geçmişteki gösterdiğim analizlerde de olduğu gibi. Bakın 34 dedik, çöp bölge dedik, aşağıya indirdik. Buralarda 25-24 bu bölümler çöp dedik, aşağıya indirdik. Ve yine bir çöp bölge oluşacak. Bu bölümlerde de bu bölümün çöp olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Muhtemelen de birkaç hafta kalıcılık sağlayacağımızı düşünüyorum. Yani kendisine bir bölüm oluşturacak AVAX. Bunu her yerde yapıyor arkadaşlar. Bakın her düşüşte aynı şurada gördüğünüz gibi. Mesela bakın çok sert bir düşüş, fiyatın çöp bölgesi. Bakın arkadaşlar çok sert bir düşüş, fiyatın çöp bölgesi. Yani her yerde bunu görebilirsiniz. Bakın çok sert bir düşüş, fiyatın buradaki çöp bölgesi. Çok büyük bir satıştan sonra fiyatın yine bir çöp bölge olduğunu görebilirsiniz. Yani önemli olan bu bölümün içinde uçacak mı kaçacak mıyı düşünmemek. Doğru trendi çıkışında görmeye çalışmak arkadaşlar. Dibi almış olanlar olabilir, alamamış olanlar olabilir. Bu hiç önemli değil arkadaşlar. Önemli olan doğru yatırımcıların yaptığı gibi yapmaktır. Genel olarak o kişiler böylesi süreçlerden çıkışı, yönünü aşağı yukarı görmek isterler ve emin olmak isterler. Ondan sonra yatırım yaparlar. Buradan da dibi bulabiliriz. Gayet de söyledik. 15-200 arkadaşlar bulduk. Ama sağlıklı işlemler arkadaşlar belli bir akümülasyondan sonra gerçekleşir. O yüzden de izlemekte grafikleri fayda var diyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.